Adana'ya 90 kilometre, Tekir Yaylası'na 10 kilometre uzaklıkta, Gülek Boğazı'nın hemen yukarısında bulunan Karboğazı mevkiindeyiz. Burası öyle özel, öyle anlamlı bir yer ki Kurtuluş Savaşı'mızın çok az bilinen ama koskoca Fransa devletini dize getirip Ankara Anlaşması'nı bizimle imzalamalarına sebep olan zaferi kazandığımız nokta. Tam 44 tane yiğidimizin 1000 kişilik Fransız ordusunu dize getirdiği, yarıdan fazlasını silahlarıyla beraber esir ettiği nokta. Hadi gelin bizzat yerinden bu şanlı zaferi yeniden hatırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi artık yollardayız. Adana, Pozantı, Tekir Yaylası arası 90 kilometre. Yola çıktık. Kuvayi Milliyecilerimizin izini sürüyoruz. Bakın tabelaları görüyorsunuz. Az kaldı. Diyeceksiniz ya, Adana merkezdeki tarihi eserlerden sonra neden Pozantı? Fransızlar Çukurova bölgesini işgal etmişlerdi. Ve Adanalı yiğitler boş durmadılar. Kurtuluş Savaşı'nı burada başlattılar. Kurtuluş Savaşı'nda ilk kurşun 4 yolda atıldı biliyorsunuz. Ve şu an tırmanmakta olduğumuz bu yaylalarda Fransız işgalcilere buraları mezar etti bizim yiğitlerimiz. Karboğazı'na gidiyoruz. Evet, Tekir Yaylası'na doğru dönüyoruz. Döndük. Muhteşem Toroslar manzarası. Yukarılarda her yerde kar var. Vallahi biz Adana'da kısa kollarla geziyorduk. Şubat ayındayız şu an. Ama tabii sanıyorum dışarı çıkınca montları alacağız. Tekir Yaylası'nda bizi Kuvayi Milliyecilerimizin kahramanlıkları bekliyor. Yola devam. Tarihler 30 Ekim 1918'i gösteriyordu. Yani Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı. Bu anlaşmanın imzalanmasından tam 47 gün sonra Fransızlar anlaşmada olmamasına rağmen Mersin'i işgal ettiler. Mersin-Adana Çukurova hattı Fransızların işgaline uğramıştı. Mersin'in batı tarafı ise İtalyanların işgalindeydi. Yani Osmanlı Devleti'nin bütün güney sahilleri işgal kuvvetleri tarafından ele geçirilmişti. Yani Anadolu'da bağımsızlık harekatında bulunacak Müslüman Türk halkının Akdeniz üzerinden kuvvet elde etmesi mümkün değildi. Peki kuvvet nereden gelecekti? Anadolu'daki, özellikle Çukurova'daki Kuvayi Milliyeciler nereden beslenecekti? İşte bu hat, yani Gülek Boğazı, özellikle İç Anadolu bölgesinden Adana Çukurova bölgesindeki Kuvayi Milliyecileri besleyecek ana hattı. Fransızlar bunun farkındaydı. Buna engel olmak için Gülek Boğazı'nı kontrollerine almak zorundaydılar. Bunun üzerine Fransız binbaşı Menil yanına almış olduğu 23 subay ve 1000 civarında Fransız askeriyle buradaki Gülek Boğazı'na bir garnizon kurdu. Amaç Çukurova bölgesindeki direnişçileri etkisiz hale getirip güçsüz kılmaktı. Ama özellikle Gülek köylerine destek vermiş olduğu Kuvayi Milliyecilerimiz bu hattaki bir tren istasyonunu ele geçirdiler. Belemedik köyü civarı aslında Fransız Menil'in karısının bir sahra hastanesi kurduğu Fransızlar için önemli bir yerdi. Ama Kuvayi Milliyecilerimiz burayı ele geçirdiler. Buranın ele geçirilmesi demek Fransızların, yani Gülek Boğazı'nı tutan Fransız garnizonunun iki ateş arasında kalması demekti. Bunun üzerine Menil Adana civarına geri dönme kararı aldı. Peki bu nasıl olacaktı? Bir plan yaptılar. 25 Mayıs'ı 26 Mayıs'a bağlayan gece yarısı
hareket edilecekti. Ve Kuvayi Milliyecilerin göremeyeceği kuytu bir boğazdan Adana'ya inmeye çalışacaklardı. Fakat bölgeye yabancıydılar. Burayı iyi bilen Türk köylerinden 2 kılavuz almak istediler ve bulmakta gecikmediler. İşlerini yapmakta olan 2 köylümüz esir alınırcasına önlerine katıldı. Bunlardan bir tanesi Kumcu Veli, diğeri de Hatice Hanım'dı. Hatice Hanım ve Kumcu Veli'ye bizi güvenli bir şekilde Adana'ya indirecek bir yol göstereceksiniz. Yoksa canınızdan olursunuz dediler. Onlar elbette biz size en doğru yolu gösteririz dediler. Ve onları Kar Boğazı kuytularına çekmeye çalıştılar. Fransızların harekatından hemen önce Gülek köylüleri onların bu kaçış planını kılavuzlardan öğrenmiş ve bölge Kuvayi Milliyecilerine haber vermişlerdi. Başlarında Mehmet Bey vardı. Aydınlı aşiretinden 12 kişi vardı. Ve Gülek köylüleri de katıldılar. Sayıları kaç kişiydi biliyor musunuz? Sadece 44 kişiydi. 1000 Fransız askerine karşı 44 Kuvayi Milliyeci. Ne yapabilirlerdi? Fransızların elinde 2 tane top, 1000 civarında çeşitli silah, 19 tane kadana, 90 civarında katır vardı. Ve aynı zamanda 8 tane makinalı tüfeğe sahiptiler. Gülek köylülerinin tek atımlı tüfekleri vardı. Bir de bu dağlarda geyik avlama tecrübeleri. Ama vatan sevdaları yüreklerinde köpürmüş, imanlarıyla beraber öne alınamaz bir güç haline gelmişti. Arkamdaki anıtı görüyor musunuz? İşte o anıtta gördüğümüz kahramanlar, anıtta ismi yazan kişiler o gece yarısı 10 tanesi boğazın etrafında gözlemci olarak kaldı. 34 kişi 17 boğazın kenarlarını tuttular. O gece yağmur yağmış, her yer ıslaktı. Karanlık bulutlar boğaza, o dar boğaza alabildiğine çökmüştü. Ve saatlerce o ıslak zeminde Fransızları beklemeye başladılar. Ve sabaha doğru Fransız askerleri göründü. Nerede mi? İşte tam şurada. Hadi oraya gidelim. İşte tam burası. Coğrafyayı çok iyi bilen Gülekli köylüler 17 kişi boğazın bir tarafına, 17 kişi diğer tarafına konuşlandılar. Fransızları beklemeye başladılar. Hatice Hanım ve Kumcu Veli onları planlandığı üzere bu dar boğaza soktular. Gülek köylüleri başlarındaki Mehmet Bey ile beraber 17 tanesi boğazın bir tarafında, 17 tanesi diğer tarafında konuşlanmışlardı. Ve Fransız askerleri başlarına geleceklerden habersiz günün ilk ışıklarında boğazdan içeri girdiler. Ve tam istenilen yere gelindiğinde, ki bu plan yapılan noktanın az ilerisi tamamen kapalıydı. Yani ileriye kaçma ihtimalleri yoktu. Geride 10 tane gözlemci bekliyordu. 34 tane asker, 1000 civarında Fransız askeri, önlerinde Hatice Hanım ve Kumcu Veli olmak üzere istenilen pusu kurulan yere boğaza girmişlerdi. Boğaza pusu kurulan yer öyle düzenlenmişti ki boğazın öbür tarafı kapalıydı. Arkada bıraktıkları 10 kişi kaçan Fransızları karşılayacaktı. 17 tam 34 tane yiğidimiz boğazın iki tarafını tutmuştu. Ve Fransızlar arzu edilen noktaya geldiklerinde bu 34 kahramanın namlularından fışkıran kurşunlar düşmanın vücudunda patlamaya başladı. Büyük bir kargaşa içerisindeydiler. Sağa sola kaçışıyorlardı. Çoğunluğu da boğazın ilerisine doğru koşuyorlardı. Ve bilinen acı gerçek yüzlerine vuruldu. Girmiş oldukları boğazın arkası doluydu, kapalıydı. Geriye kaçmak zorunda kaldılar. Arkada bekleyen insanlarımız kurşunlarıyla onları karşıladılar. 1000 civarı asker birkaç saat süren çarpışmada 400 civarında ölü vermişti. Yapacakları tek şey kalmıştı: teslim olmak. Ve Menil başta olmak üzere 23 subay ve 650 Fransız askeri
silahlarını bırakarak teslim oldular. 44 tane kahramanımız onları önlerine katarak Tekir Yaylası'ndaki arkadaşlarına götürdüler. Öyle âli-cenap, öyle yiğittiler ki tarihi vesikalara baktığımız zaman şöyle geçiyor. Fransız askerleri korkmuştu, yorgundu, aralarında ağlayanlar vardı. Onlara etli bulgur pilavı ikram edip teselli etmeye çalıştılar. Ve Mehmet Bey Ankara'ya bu şanlı zaferi yazdı. Kar Boğazı zaferi. 650 asker, 2 kadana, 90 civarında katır, 8 makinalı tüfek, 1000 civarında silah ve 23 subayla bir Fransız binbaşı esir edilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde büyük sevinç yaşanıyordu. Bu başarı Fransızlara karşı Kurtuluş Savaşı'nın aslında en önemli adımlarından biri olan Ankara Anlaşması'nın imzalanmasına vesile olacaktı. İşte o Kar Boğazı zaferi bir avuç inanmış yiğidimiz ve yiğidemizle işte burada kazanılmıştı.